Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 3 renkli çok kolay çok güzel 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde vişne rengi, pudra pembe ve beyaz olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de bu şekilde. Gördüğünüz üzere çok şık, çok güzel, hoş bir model oldu. Yapılışı da oldukça kolay. Modelimizin tabanı bu şekil. Kenarlarımız, topuğumuz, patik bu şekil. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiği daha büyük yapmak isteyenler şu arka bölümü daha uzun yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de arka bölümü daha kısa yapabilir. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Ben patiğime yine burun kısmından her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak başladım. 12 ilmeğimi atıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyim. Bu sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Bu şekilde 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de hanımlar tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bakın ilmekler çıkarıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden girelim ki patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu üçüncü ilmeğim, şu dördüncü, 5 ve 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, bir ilmek de şu kenara girerek çıkarttım, 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olan şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi bir sıra örmüş olduk. Tekrardan ilk şişimdeyim. Bu aşamada şişlerin yerini karıştıranlar olabilir. Şöyle bir yol izleyebilirsiniz. İlk şişin altına bir ip ya da bir iğne takarak şişin yerini belli etmiş olursunuz. Böylece şişler karışmaz. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza baktığımız anda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Bakın şuraya. Buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum.
Sonra ikinci ilmeğimin altındaki, bakın hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. şişimdeyim, kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şuradaki ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sonraki sırada ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar, hoş bir görüntü olmaz. Şimdi 3. şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm. Tekrar artırma zamanı hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 örüyorum. İkinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 4. şişimdeyim. Bakın kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz, bir sıra artıracağız derken patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Model 8 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Hani daha büyük yapacağım, 40-41 numara yapacağım diyenler her bir şişe 16'şer ilmek yaparlarsa model tam düşer. Ben her bir şişe 14'er ilmek yaptım. Yine model tam düştü. Çünkü her bir şişte 14'er ilmek olunca toplam ilmek sayısı 56 oluyor. 56 da 8'in katı olduğu için model tam denk geliyor. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre artırmaları yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve artırmalarımdan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelime başlayacağım. Modelimiz hanımlar 4 sıradan oluşuyor. 4 sıradan oluşan 2 farklı modelimiz var. İlkini pudra pembe ve beyaz ile yaparken diğer ikinci modeli de vişne rengi ve beyaz ipimiz ile yapıyoruz hanımlar. Şimdi her bir modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 4 sıradan oluşan ilk modelimize başlayacağız birlikte. Bu aşamada beyaz ipimi aldım. Her bir şişe 16'şer ilmek yapanlar da benimle aynı şekil başlayacaklar. Onların sadece bir model fazla olacak. İlk ilmeğimi şöyle beyaz ipim ile ördüm. Beyaz ipimin ucunu burada vişne rengime düğümlüyorum, patiğimiz sökülmesin diye. Bir beyazdan sonra bu sıramızda vişne rengi ipimi kullanmayacağım. Beyaz ve pudra ile devam edeceğim. Modelde ilk sıramız. Hemen yanına 7 tane pudra pembe öreceğim. Şu ikinci pembem. Hemen bu pudranın ucunu da şurada beyaza düğümlüyorum. Model bitene kadar aynı iplerle artık devam edeceğiz. 7 tane pudra öreceğim. İpi de gizleyerek götüreyim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. 7 tane pudra ördüm. Yanına bir tane beyaz öreceğim. 7 ilmek pudra pembe. 4, 5. Diğer şimdiden devam ediyorum. 6, 7. Bir ilmek beyaz örüyorum.
İp geçişlerinde arkadaki ipleri biraz gevşek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. 7 tane pudra pembe. 5, 6, 7. Bir tane beyaz örüyorum. 7 tane pudra. 3, 2, 3, 3. şişimdeyim. 4, 5, 6 ve 7. Bir tane beyaz örüyorum. 7 tane pudra. 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane beyaz, 7 pudra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane beyaz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de pudra ipim ile örüyorum. 16'şar ilmek yapanların buraya bir model daha yapmaları gerekiyor. Şimdi modelimize tekrar ilk şişime geldim. Modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda hanımlar. İlk 2 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. 2 tane beyaz örerek başlıyorum. 1, 2. Tekrar pudra ipimi aldım. 5 tane pudra. 1, 2, 3, 4, 5. Modelin devamı artık 3 beyaz 5 pudra olacak şekilde devam edecek. 3. beyazımı ördüm. 5 tane pudra. 1, 2, 3, 4. Şöyle baktığımızda hanımlar, bakın şeklimiz böyle oluyor. 2. şişimdeyim. 5. pudra ilmeğimi de ördüm. Yanına 3 tane beyaz. 1, 2, 3. 5 tane pudra. 2, 3, 4, 5. 3 tane beyaz. Şu 3. beyazım. 5 tane pudra. 2. 3. şişimdeyim. 3, 4, 5. 3 tane beyaz. 5 pudra, 3 beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 5 pudramı ördüm. 3 tane beyaz. 4. şişimdeyim. Hemen buraya da 5 tane pudra öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane beyaz. Tekrar 5 tane pudra örüyorum. 3, 4, 5. Son bir ilmeğimi de beyaz ile ördüm. Modelde ikinci sıramızı tamamladık. Geldik modelde 3. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. 1, 2, 3. Ortaya 3 tane pudra örüyorum. İlk 3 ilmeği beyaz ile ördük. 3 pudra ördüm. Modelin devamında 5 beyaz, 3 pudra olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 5 beyaz, 3 tane pudra. 1, 2, 3. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine 5 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane pudra. Tekrardan beyazımı aldım. 5 ilmek beyaz. 2, 3, 4, 5. 3 tane pudra. Şu birinci pudram. 3. şişimden devam ediyorum. 2 ve 3. Yeniden 5 tane beyaz örüyorum. 3, 4, 5. 3 tane pudra. 5 tane beyaz. 2, 3, 4, 5. 3 tane pudra. 1, 2, 3. 5 tane beyaz. 3 tane pudra. Ve kalan son 2 ilmeğimi de beyaz ile ördüm. Modelde 3. sıramızı böylece tamamladık. Geldik bu ilk modelimizde 4. ve sonuncu sıramıza hanımlar. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. 1, 2, 3, 4. Ortaya bir tane pudra pembe ile örüyorum. Modelin devamında 7 beyaz, 1 pudra olacak şekilde devam edeceğiz. 4, 5, 6, 7. Bir tane pudra. 7 tane beyaz. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci beyazım.
3, 4, 5, 6, 7. Ortaya bir tane pudra örüyorum. 7 tane beyaz. 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane pudra öreceğim. 3. şişime geldim. Bir pudramı ördüm. Tekrardan 7 tane beyaz. Bir pudra. Yine 7 tane beyazımı örüyorum. 4. şişimdeyim. Şu 6, şu da 7. beyazım. Ortaya bir ilmek pudra örüyorum. Yeniden 7 tane beyaz. Bir tane pudra ve kalan son 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Böylece hanımlar bakın ilk modelimizi tamamladık. Pudra ve beyaz ile şu ilk modeli tamamladık. Şimdi 4 sıradan oluşan ikinci modelimiz var. Bu modelimizde de sadece beyaz ve vişne rengi ipimizi kullanacağız. Bu modelimizde de yapacağımız işlem şöyle. Şimdi pudra ipimi kullanmayacağım. Şöyle alttan şu tarafa aldım. Bu şekilde yapınca ipler karışmıyor. Şimdi ikinci modelin ilk sırasındayız hanımlar. İkinci modelin ilk sırası. Bir tane beyaz örerek başlıyorum. Yanına bir tane vişne örüyorum. Bir beyaz, bir vişne. İlkini beyazla örerek başladım. Yanına bir vişne. Bir beyaz, bir vişne. Bir beyaz, bir vişne. Her bir şişe 16'şer ilmek yapanlar da benimle aynı şekilde başlayacaklar modele. Bir beyaz, bir vişne. Bir beyaz, bir vişne. Bir beyaz, bir vişne. Bir beyaz, bir vişne. Diğer şişimden devam edeceğim. Yani ikinci şişimden. Bir beyaz, bir vişne olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Bir beyaz, bir vişne. İkinci modelin ilk sırasındayız. Her iki modelde 4 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi ikinci modelimize geçtik. 4 sıradan oluşan ikinci modelimizin ilk sırasındayız. İlmeklerimizi bir beyaz, bir vişne olacak şekilde örüyoruz. 3. şişime geldim. Burada da yine aynı işleme devam ediyorum. Bir beyaz, bir vişne, 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 bir beyaz, bir vişne. 4. şişimdeyim. Burada da yine en son vişne örmüştüm. Beyaz ile devam ediyorum. Yanına bir vişne. Bu şekilde ilmeklerimizi 4. şişimizde de aynı şekilde örüyoruz. Bu şekilde ikinci modelimizin ilk sırasını da tamamlamış olduk hanımlar. Şöyle. Sonuncu ilmeğimi de vişne ile ördüm. Şimdi geldik ikinci modelimizin ikinci sırasına hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. Bir tane vişne örüyorum. Bir tane beyaz. Bir tane vişne. Bu şekilde bir vişne, bir beyaz, bir vişne ördüm. Ortaya 3 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3. İkinci sıranın ilk başlangıcını bu şekilde yaptık. Bir vişne, bir beyaz, bir vişne. Ortaya 3 tane beyaz ilmeğimizi ördük. Şimdi bir vişne, bir beyaz, bir vişne, bir beyaz, bir vişne. Bakın şurada tek tek saydığımızda 3 tane vişne ilmek oldu. Ortaya 3 tane beyaz örüyorum. 2, 3. Tekrardan bir vişne, diğer modelimi yapıyorum. Bir beyaz. İkinci vişneyi ördüm. Bir beyaz. Üçüncü vişneyi ördüm. Model arasına 3 ilmek beyaz örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. Bir vişne, bir beyaz. Şu ikinci vişne, bir beyaz ve üçüncü vişne ilmeğimi ördüm. Ortaya 3 tane beyaz örüyorum. 1. Devam ediyorum hanımlar. 3. şişimden şu ikinci beyaz ilmeğim. Şu da 3. Diğer modelimi yapacağım. Bir vişne, bir beyaz, bir vişne, bir beyaz, bir vişne. Ortaya 3 tane beyaz. Diğer modelimi yapıyorum. Bir vişne, bir beyaz. Şu ikinci vişne, bir beyaz. Ve 4. şişimdeyim. 3. vişne ilmeğimi ördüm.
Ortaya 3 tane beyaz örüyorum. Bir vişne, bir beyaz, bir vişne, bir beyaz, bir vişne. Ortaya 3 ilmek beyaz. Devam ediyorum. Bir vişne ve bir beyaz ördüm. Modelimi burada tamamladım. Şimdi geldik modelimizde 3. sıramıza hanımlar. 3. sıramızda ilk ilmeğimi beyaz ile örerek başladım. Yanına bir tane vişne örüyorum. Bir beyaz ördüm, yanına bir vişne. Şimdi ortaya 5 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi modelimi yapıyorum. Bir vişne, bir beyaz ve ikinci vişneyi ördüm. Bu modelimizi yaptık. Şimdi model aralarında 5'er ilmek beyazımız var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar diğer modelimi yapacağım. Bir vişne, bir beyaz ve ikinci kez vişne ördüm. Model arasına 5 ilmek vişne rengi beyaz ipim ile örüyorum. 5 tane beyaz. Diğer modelimi yapacağım. Bir vişne, bir beyaz, bir vişne. Model arasına 5 beyaz öreceğim. 2 oldu. 3. şişimdeyim. Şu 3. 4. ve 5. beyazım. Diğer modelimi yapacağım. Bir vişne, bir beyaz, bir vişne. Araya 5 tane beyaz örüyorum. Diğer modelimi yapıyorum. Bir vişne, bir beyaz, bir vişne. Ortaya 5 ilmek beyaz öreceğim. 4. şişimdeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir vişne, bir beyaz, bir vişne ve araya 5 tane beyaz. 3, 4, 5 ve son kalan bir ilmeğimi de vişne ile ördüm. Modelimizde hanımlar şimdi 4. ve sonuncu sıramıza geldik. Bu sıramızda da ilk ilmeğimi vişne ile örerek başlıyorum. Ortaya 7 tane beyaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek vişne örüyorum. 7 ilmek beyaz. 3, 4, 5. İkinci şişimdeyim. 6, 7. Bir tane vişne örüyorum. 7 tane beyaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir vişne, 7 beyaz. 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek vişne örüyorum. 7 ilmek beyaz. 3, 4, 5, 6, 7. Bir vişne, 7 beyaz. 4. şişimdeyim. İkinci beyazım. 3, 4, 5, 6, 7 ve bir ilmek vişne ördüm. Kalan ilmeklerimi beyaz ile öreceğim. Son 7 ilmeğim kaldı. Bu şekilde. Evet hanımlar. İkinci modelimizi de böylece tamamlamış olduk. Şöyle baktığımızda artık şekil kendini gösterdi. İlk modeli birlikte baştan sona yaptık. İkinci modeli de yine yaptık. Şimdi 3. modele başlayacağız. Şimdi ilk modeli yapacağız yine. 4 sıradan oluşan pudra pembe ile beyazdan oluşan modelimiz. Hanımlar model birbirinin tekrarı şeklinde devam edecek. İlk modeli nasıl yapmıştık? İlk ilmeğimizi beyaz ile örmüştük. Ardından pudra ipimizi alıyoruz. 7 pudra. Yine model tekrara düştü şimdi. 6, 7 ilmek pudra ördük. Ortaya bir tane beyaz. 7 pudra, bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Ardından modelin ikinci, sonra 3. ve 4. sırasını yaptıktan sonra vişne rengi ve beyaz ile yaptığımız modele geçeceğiz. Onu da yine aynı sayılarla aynı şekilde kuracağız. Diğer modellerde kafanız karışacak olursa bakın 1. ve 2. model şeklini hiç kesmeden 4 şişte de hem aldığım ilmekleri hem renkleri tek tek söyleyerek anlattım. Videoyu geri alarak modelin devamını da bu ilk 1. ve 2. modelde anlattığım şekilde takip ederek diğer modelleri de yapabilirsiniz. Sırasıyla hanımlar bakın bu pudra pembe beyaz olan modelden 1,
2, 3, 4 tane yaptım. Vişne ve beyaz olan modelden de 1, 2, 3 tane yaptım. En sonuncu modelimi bu pudra ve beyaz ile yaptım. Sonra bilek ayrımına geçtim. Sizlere hanımlar bu ön bölümü ördükten sonra mezura ile ölçüyü vereceğim. Belki siz sonrasında bir vişne model daha yapmak istersiniz ya da daha küçük yapacak olanlar varsa buradaki bir pudra modeli yapmayabilir. Sizlere dediğim gibi mezura ile ölçüyü vereceğim. Şimdi ben bu patiğimin ön bölümünü tamamlayacağım, geleceğim ve öncesinde hatırlatayım hanımlar, bakın pudra modeller aynı sırada, aynı hizada, aynı sayılarla yapılırken vişne rengi modellerde aynı hizada, aynı sırada, aynı sayılarla yapıyor. Yani burada yaptığımız gibi. Dediğim gibi her ikisinin yapılışını da ilmek ilmek tek tek söyleyerek gösterdim. Şimdi ben bu ön bölümü tamamlayıp geliyorum. Sizlere ardından mezura ile ölçülerimi de vereceğim. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. Buraya toplamda pudra modelimden 4 tane, vişne modelimden 3 tane kurdum. Şimdi sizlere mezura ile ölçümü de vereceğim. Hemen burundan başlayarak boy ölçüsünü vereceğim hanımlar. Bakın buruna mezuramı sıfırladım. Boy ölçüm 12,5 santim. Şöyle. Bakın 12,5 santim, hatta 13 santime yakın. Enimin ölçüsü de 9,5 santim. Gördüğünüz gibi ölçüm bu. Bu ölçüye göre modeli bir fazla ya da bir eksik yapabilirsiniz. Artık modeli tamamladık. Bu aşamada vişne rengi ipim ile örmeye devam edeceğim. Şöyle vişne ipimi alıyorum. Şu şekilde alttan aldım. İlmeklerimizin tamamını vişne ipim ile öreceğim. Hepsini vişne ile öreceğim. Artık beyaz ve pudra rengi ipimizi kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü modelimizin devamında artık ana renk ipimiz olan vişneyi kullanacağız. Şöyle bakın, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi vişne ipimizle bir kere dolanacağız. Ardından bir daha dolanacağız. 2 sıra olacak. 2 sıra örelim gelelim, ardından bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra vişne rengi ipim ile düz ördüm geldim. Ardından da beyaz ve pudra pembe ipimi kestim, arkaya düğümledim. İplerimin ucunu da gizledim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle tekrar ilk şişimdeyim. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Her bir şişe 16'şar ilmek yapanlar da aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar ilmeklerini örecekler. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile şu ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Tam ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin şu arka bölümlerine geçtik hanımlar. Patiğimizin şu kenarlarına, bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişime geldim. Bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum yine. 5, 6, 7, 8. Bu haroşa ilmekleri arka yüzde de yine düz olarak öreceğim. Devamındaki ilmekleri de yine düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bu şekilde ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bir diğer şişime geçtim. Tabana denk gelen bölüm burası. Burada da yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Sonuncu şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ön yüzdeyim. İlmekleri düz örüyorum. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bu bilek kenarına gelen 8 ilmek yine düz örülecek. Bunlar haroşa çünkü. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına kadar geldik. Geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 adet ilmeğimi düz öreceğim haroşa olması için. 6, 7,
8. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu ön yüzde. Devamında gelen ilmeklerimi de ters olarak öreceğim çünkü arka yüzdeyiz. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hep topu bu kadar hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Sonuncuyu da ördüm. Son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik, geri dönüyoruz. İşlem bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar gidiyoruz, geliyoruz. Arkada yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Yine ilk 8 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğim. Sonra geri döneceğim. Arka yüzde ters öreceğim. Şöyle baktığımızda patiğimizin şu kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre 15 diş haroşa tam oldu. Bu aşamada sizler ayağınıza ölçeceksiniz hanımlar. Ölçerek yapın. Arka bölümü bir miktar ördükten sonra patiğinizi ayağınıza giyin. Arka bölümü yani şurayı topuğunuzun şu kenarına gelene kadar öreceksiniz. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada toplamda 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi dümdüz duruyor. Bakın şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Her bir şişe 16'şar ilmek yaptıysanız şayet bu sol tarafa 28 ilmek ayırmanız gerekiyor. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. Sol tarafa 28 ayıranlar burada da 27 ilmek örecekler. 28. de kesimi yapacaklar. Topuğumuz için şu ortaya baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 23 ilmek öreceğim. 24. de kesimi yapacağım. Sol tarafa 28 ilmek ayıranlar da 27 ilmek örecekler. 28. de kesimi yapacaklar. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. ilmeği örerken yanındakini de aldım. Birlikte kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri öreceğim. Ön yüzde yine 23 örüp 24'te kesimi yapacağım. Biz bu kesme işlemine aradaki şu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz.
Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerim bitene kadar topuğumu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 28 ilmek ayıranların da kesimlerden sonra sağ şişlerinde 28 ilmekleri kalacak. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Üstelik her iki şişteki ilmek sayıları birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitiyor. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişimden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topladım. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi ipimi gizleyeceğim. Sonra patiğimize bakalım. Böylece hanımlar patiğimizi bitirmiş olduk. Şöyle. Bakın hanımlar, topuğumuz şöyle gizli kesim olduğu için izi bile belli değil. Çok güzel, çok temiz bir görüntüsü oluyor bu tarz topukların. Evet, görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Birlikte ayağımızda da görelim. Çok güzel, çok şık, farklı bir model oldu hanımlar. Herkesin yapabileceği gayet kolay da bir modeldi. Hem çeyiz için hem de günlük kullanım için oldukça uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte patiğimizin duruşu. Tabanımız, kenarları, bu şekil, topuğumuz. Model böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. İkisini de aynı ayağa giydirmişim. İnşallah sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.